Selamlar. Bugün 2021 yılında çıkışından tam 6 yıl sonra neden Sony A7 II aldım bundan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle neden Sony A7 II almaya karar verdim? Sony A7 Mark II aynasız bir makine. Sony'nin In-Body Image Stabilization'ı olan aynasız ilk makinesi. Hatta bu makine dünya üzerinde In-Body Image Stabilization'ı olan 5 axis 5 açılı Image Stabilization'ı olan ilk makinesi. İlk aynasız makinesi. Şimdi tabii ki Sony A7 II ilk çıktığında bundan 6-7 yıl önce çok büyük sükse yaratmıştı ve birçok fotoğrafçının hayali olmuştu. Fakat üzerinden 6-7 yıl geçti. Bunun üzerine A7 Mark III çıktı. A7 R2 Mark A7 R2 çıktı. A7 R çıktı. A7 R2 çıktı. R3 çıktı. Diğer taraftan A7 S serisi çıkmaya devam etti. Yani bu makinenin ardından Sony 5 ya da 6 tane daha aynasız makine üretti. Aynı A7 ailesi içerisinde. Hepsinin de özellikleri A7 II'ye göre kat kat fazlaydı. Bu süreçte nasıl karar verdim? Öncelikle ben bir aynasız makine almaya karar verdim. Çünkü yıllardır DSLR makine kullanıyordum. Fotoğraf çekmeye ilk başladığımda zaten yaşım da küçüktü. Panasonic'in, işte Kodak'ın, böyle analog makineleri vardı. Filmli, 32 filmli falan oluyordu. Tam sayıyı da hatırlamıyorum. Küçüktüm. Çekerdik, sonra yıkatmaya götürürdük, çıkarırdık vesaire. Kameralara karşı ilgim çok küçük yaşlarda başlamıştı. Bir zaman geçtikten sonra artık ilk DSLR makinemi kullandım. İlk DSLR makinem giriş seviyesi olan Nikon D3100'dü. Çok böyle ahım şahım makine değil zaten. O dönemin en ucuz makinesiydi hatta. Nikon'un da en ucuz DSLR makinesiydi. Ondan sonra farklı kameralar da kullandım. Nikon D3100'den sonra Canon 550D, Canon 650D kullandım. Bunları farklı lenslerle kullandım. 70 mm, 55 mm sabit lenslerle kullandım. Farklı fotoğraflar çektim. Canon 550 ve 650D'den sonra Nikon D5100 kullandım uzunca bir süre. Yani uzunca dediğim aslında 6-7 ay kadar bir süre Nikon D5100 kullandım. D7000 kullandım. Yine Nikon D7000 kullandım onun ardından. En keyif aldığım makinelerden bir tanesiydi. Onu kullanırken 70 mm ve 70-300 mm lens vardı. Artı 55 mm bir sabit lens vardı. Onunla da çok güzel fotoğraflar yakalamıştım. Kullanırken de keyif aldığım bir makineydi. DSLR maceram böylece süre geldi aslında 10 yıllık bir süre boyunca ama kesik kesik de hep bunlar. Yani 6 ay birini kullandım, bir sene öbürünü kullandım. Aralarda hiç fotoğraf çekmediğim oldu vesaire. Pandeminin başından itibarense yani yaklaşık bir yıldır hiç fotoğraf çekmeye çıkmadım. Zaten makinem de yoktu. Önceki senelerde elimden çıkartmıştım. Dedim ki bu aynasız furyasına ben de katılayım. Çünkü hangi incelemeyi izlesem işte Koray Birant'tan tutun da ki Türkiye'deki en iyi moda fotoğrafçılarından birisi. Yurt dışında izlediğim fotoğrafla ilgilenen insanlar, Peter McKinnon'lar, işte Matti Hapoya'lar, kimi görürsem göreyim Instagram'da, sosyal medyada, YouTube'da herkes aynasız kullanmaya başladı. Tabii ki aynasız ve full frame bir makinenin avantajları vesaireleri burada anlatmayacağım ama ben full frame bir makine kullanmak istiyordum. Düşük ışıkta da iyi fotoğraflar çekebilmek için ışık hassasiyeti iyi olsun istiyordum. Ayrıca bir ekosisteme de yatırım yapmam gerekiyordu. Yani atıyorum bugün ben Fuji kamerada alabilirdim. Ama o tarafa yatırım yapmam gerekirdi. Çünkü alacağım lensleri Fuji makinelerle kullanırdım. Ya da işte Sony'ye yatırım yapacaktım. Sony'den ilerleyecektim. Nikon ya da Canon vesaire. Bir tanesine yatırım yaptığımda oradan ilerlemem gerekecekti. Ne diyeceksiniz ki bunun mountları, dönüştürücüleri var. Alır kullanırdınız. Evet ama istemedim. Bir aileye girip o aileden devam etmek istedim. Ki en çok ilgimi çeken de Sony A7 ailesiydi. Çıktığı günden beri yani 2014-15'te ilk çıktığından bu yana A7 çıktı. Sonra A7 II çıktı. In-Body Image Stabilization geldi vesaire derken o dönemden beri zaten merakla takip ettiğim, almak istediğim bir makineydi. Tamam da diyeceksiniz ki yani A7 II çıkalı olmuş 2014'te çıktı bu makine. Yani şimdi mi aldın lan yani aradan 6 sene geçmiş? Evet şimdi aldım. Nedenini de şöyle açıklayayım. Türkiye'de yaşıyoruz. Son 3 yılda dolar kurunun geldiği durum ortalarda. Ya bu makinenin şu an Amerika'da sıfırı 1600 dolara satılıyor. 1500-1600 dolara sıfır kapalı kutu buluyorsunuz bu makineyi. Karşılığı ne yapar? İşte çarpın. Şu an 7,5-8 ile çarpın. O fiyatları alabilmeniz gerekir. Yani atıyorum 11 bin lira civarına geliyor olması gerekir Türkiye'deki fiyatı. A7 3'ün Türkiye fiyatı 20 bin lira arkadaşlar. 20, 21, 22. Bir de lensini katıyorsanız üzerine Zeiss lens alırsanız ya da işte G-Master lens alırsanız bu fiyat 25-30 bin liralara kadar gidiyor. Yani Amerika'daki fiyatının burada zaten 2 katı. Sadece dolardan kaynaklı da değil bu tabii ki. Gümrük vergisi, ithalat vergisi vesaire hepsi üstüne bindikten sonra A7 3'ün fiyatı
20 bin liranın üzerine çıkıyor. Tabii ki ben de gönlüm A7 isterdi. Bunun bir üstünü almak isterdim. Daha kaliteli bir sensör kullanıyor. Back illuminated denen arkadan aydınlatmalı bir sensör kullanıyor. O da daha iyi ışık hassasiyeti demek, daha iyi netlik demek. Almak isterdik ama dediğim gibi 20 bin liralar konuşuluyordu. Ben de aynasız makine ilk defa geçiyorum. Yani tutup da hiç kullanmadığım bir ekosisteme 20 bin lira yatırmak istemedim zaten. Öncelikle bir alışma sürecim olacak. Birincisi buydu. İkincisi daha ucuz yollu ilerleyip zaten Sony bir makine aldığımda, aynasız bir makine aldığımda E-mount'la alacağım diğer lenslerimi de işte atıyorum seneye A7 almak isterim, R3 almak isterim vesaire. Aynı lensleri kullanmaya devam edebileceğim zaten. Dolayısıyla buraya bir yatırım yapmak istedim. Ve şuraya geleceğim. Ben bu makineyi lensiyle beraber 10 bin liranın altında bir fiyata aldım. Eğer A7 almak isteseydim 20 bin liraya yakın bir fiyat verecektim. Hadi ikinci el alsam 15-16 bin lira. Peki gerçekten A7 II ile A7 III arasında 7-8 bin lira fark verecek kadar, belki 10 bin liraya çıkacak bir fark verecek kadar imaj kalitesi farkı var mı? Hayır, yok. Teknik detaylarda çok farklı özellikleri var. Onun dokunmatik ekranlı olması, back illuminated olması, tabii ki geliştirilmiş bir sensör kullanıyor olması. Bunların hepsi etken, anlıyorum. Ama 8 bin lira fark edecek kadar etken değil. Yani ileriki süreçte eğer yükseltmek istersem zaten yükselteceğim yer belli. A7 R2 ya da A7 3'e çıkabilirim, R3'e çıkabilirim vesaire. Ki yıl içerisinde dediğim gibi A7 4 de Mark 4 de tanıtılacak. Neler geleceğini de merak ediyorum. Ona ileriki süreçte bakacağız. Ama mevcut süreçte Türkiye'deki fiyatlarla Amerika'daki fiyatları karşılaştırdığımda, dolar kurunu da devreye koyduğumuzda A7 Mark 3 ile A7 Mark 2 arasındaki neredeyse 2 katlık fiyat farkı imaj kalitesinde 2 kat bir fark yaratmayacaktı. Diğer bir seçeneğim de aslında Fuji'ye çok gönlüm kayıyordu. Fuji'yi de şu konuda tebrik etmek lazım. Yani yurt dışında dolar fiyatı, euro fiyatı neyse Türkiye'de birebir kur karşılığını, hatta kimi zaman kurun altında bir fiyata satıyorlar. Bu Fuji Türkiye'nin politikası. Yani fiyat anlamında Türk kullanıcılara gerçekten çok büyük avantaj sağlıyorlar diyebilirim. Orada da yine aynı 10 bin lira civarındaki alternatifim XS10'du. İlk başta yani YouTube'da da video çekiyoruz. YouTube'a da video koyacağız. Video da çekebilen bir makineye ihtiyacım var. DSLR'den kaçmaktaki gerekçelerimden biri de oydu aslında. Yani DSLR makinayla tabii ki video çekilir. Yani atıyorum 5D Mark II ile dizi çekildiğine şahit olduk. Film çekildiğine şahit olduk Mark 3'le. Fakat aynasız makine video konusunda aynalı makinelere göre, DSLR'lara göre daha çok kullanılan, daha çok tercih edilen bir makine. Yani shutter'ının işte iki perdeli olmaması, tek sadece elektronik shutter'ı da olması, kameranın daha az eskimesine, perdelerin mekanizmanın daha az kullanılmasına olanak sağlıyor. Keza ışık tarafında da daha düşük ışıkta daha iyi performans vermesi de buna örnek. O sebeple A7 almak istemiştim. Daha iyi ışık performansı, video konusunda 4K çekebilmesi de onun bir artısıydı. Ama dediğim gibi 7-8 bin lira fark edecek bir fark yoktu bana göre. Ki 4K video çekip işleyecek bir ortamım da yok zaten. Yani ben burada kamera karşısında sizlere bir şeyler anlatıyorum. 4K film çekmeyeceğime göre Full HD'de yeterli olur diye düşünerek bu makineyi aldım. XS10 da dediğim gibi hedeflerim arasındaydı. Onu da çok inceledim. Çok büyük bir rakipti gerçekten. Çünkü XS10'un A7 II'ye kıyasla çok inanılmaz özellikleri var. Yani dokunmatik ekranı var. 4K video çekebiliyor. 120 FPS slow motion çekebiliyor. Ki yeni bir makine 2020'de çıktı. Benim buna verdiğim fiyatla onun arasında sadece 1000 lira gibi bir fark vardı ki o sıfır fiyatıydı. Artı Fuji onu bir kutu haline getirmiş bir vlogger set olarak Rode'un mikrofonunu veriyordu yanında. Manfrotto'nun da işte tripodunu veriyordu. O şekilde alınsaydı evet faydalı bir satın alma olabilirdi. Ama dediğim gibi bir ekosisteme yatırım yapmak istedim. Bu ekosistemin de en çok geliştirenlerden bir tanesi Sony olduğu için Sony'ye yatırım yapmak istedim. Bu arada Sony yanlış bilmiyorsam en son baktığım istatistiklere göre zaten aynasız pazarında lider. Diğerleri arkadan geliyor. Fuji bu pazarda çok arka sıralarda. 5. ya da 6. sırada. Bu da benim şaşırdığım bir şey aslında. Çünkü Fuji'nin son yıllarda geliştirdiği kameraları, çıkarttığı kameralar gerçekten devrimsel nitelikte. Yani X-T4 de harika bir kamera mesela. X-T3 de benim alternatiflerim arasındaydı. X-T3 ya da XS10 alacaktım. Sonuçta Sony'ye karar kıldım. Orada da belki lens kaynaklı, kullanılan lens kaynaklı, nedenini bilmiyorum. İnternette baktığım imajlarda, yani örnek imajlarda zoom yaptığımda fotoğrafların her noktasının net olmadığını fark ettim. Yani odaklanılan nokta dahi bazen çok keskin değildi. Bu lens kaynaklı tabii ki olabilir. Kit lens kaynaklı. Ama dışarıdan baktığımızda, büyük resme baktığınızda böyle bir kalitesizlik söz konusu değil tabii ki. Fuji zaten renk konusunda inanılmaz aşmış bir firma. Renk yönetimiyle zaten bilinen, renklere hakimliğiyle bilinen bir firma, renk mühendisliğiyle.
Eğer point and shoot yani çekeyim ve direkt yayınlayayım kafasında bir insan olsaydım Fuji'de alabilirdim. Çünkü gerçekten renk doygunluğu kameradan çıktığı haliyle JPEG'lerin kullanıma hazır olması çok güzel bir özellik. Ama ben biraz daha Photoshop ve Lightroom tarafındayım. Çok uğraşıyorum, editliyorum. İstediğim o duyguyu, istediğim derinliği fotoğraflara katabilmek için güzel bir RAW derinliğine ihtiyacım var. Orada da okuduğum bazı yorumlar olmuştu. Henüz XS10'un, X-T4'ün imajları çoğu fotoğraf editleyici tarafından %100 desteklenmiyor ve fotoğrafı düzenlerken farklı sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Yani o datayı okumakta zorluk çıkarabiliyor bazen ya da yavaş çalışıyor. Tam performanslı çalışmıyor. Işığa ya da gölgelere ya da highlightlara hakimiyetiniz tam diye gibi yorumlar okumuştum. O da etkili oldu Fuji'ye geçmek istemememde. Artı yatırım dediğim gibi bir ekosisteme yatırım yapmak istediğim için de Sony A7 II'yi tercih ettim. Ya ben bu makineye 10 bin liraya yakın bir para verdim. Bunun bir üstü olan A7 Amerika'dan getirmek isteseydim 12 bin lira civarına, 11-12 bin lira civarına getirebilirdim aslında. Ama tercih etmedim. Sebebi de burada bir muhatabım olmasını istememdi. Yani Amerika'dan ikinci el bir cihaz alırsam bir muhatabım olmayacak. Yani atıyorum bir ay sonra, 2 ay sonra makine bir sorun çıkarırsa kime göstereceğim ben o makineyi? Hiç kimseye gösteremem. Bunun yerine Türkiye'den ikinci el bir makine almayı tercih ettim. Ama tanınan bir yerden almayı tercih ettim. Ben Hayyan Pasajı'na gittim. Zaten hep oradan satın alıyoruz kameraları. Hayyan Pasajı'nda Babataş Foto var. İsim vermekte de çekince duymuyorum. Zaten güvenilir bir yer kendisi. Daha önce de alışveriş yaptığımız. Babataş fotoğrafçılıktan satın aldım. Garantili bir makine satın aldım. Tabii ki üzerine 2.000 lira daha koyup 3.000 lira daha koyup Amerika'dan bir üst modelini getirebilirdim. Ama dediğim gibi o zaman bir muhatabım olmazdı. Sonuç olarak bu makine bir küsur aydır, bir aydan biraz fazladır bende. Bu 40 günlük süre içerisinde de yanlış hatırlamıyorsam bir 800 küsür fotoğraf çekmişimdir. İmaj kalitesi olarak hiçbir sorun yaşamadım şimdiye kadar. Gerçekten memnunum kameradan. Daha önce kullandığım DSLR'ler tabii ki en üst seviye DSLR kullanmadım. İşte anlattığım videonun başında. Kullandığım sanırım aralarındaki en iyi makine Nikon D7000 ve 7100'dü. A7 imaj kalitesi bence inanılmaz güzel. Tabii ki A7 alırsanız çok daha iyi imajlar elde edebilirsiniz ama bu kamerayla da çok güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Işık hassasiyeti çok güzel. Burada bir handikap bu kameranın satıldığı kit lens. Aslında bakarsanız iyi bir kit lens. Yani güzel ışıkta çok güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Keskin de bir lens. Merkezinde daha keskin, kenarları gittikçe yumuşayan bir lens ama merkezinde gerçekten keskin bir lens. Fakat şöyle sıkıntıları var. Bu Sel 2870 kendi klasmanında, kit lens klasmanında gerçekten iyi bir düzeyde olmasına rağmen kaliteli düşük ışık fotoğraflar çekmek istiyorsanız size o kaliteyi vermeyebilir. Çünkü bu lensin açılabildiği maksimum diyafram 3.5. 3.5'tan fazla açılamıyor. Dolayısıyla ki o 3.5 da her milimetrede değil. Yani 28 milimetre ile 30 milimetre arasında 3.5 iken 30 milimetreden sonra maalesef daralmaya başlıyor ve artık 70 milimetreye geldiğinizde 5.6'ya kadar daralmış oluyor. Dolayısıyla düşük ışıkta her zaman çok kaliteli fotoğraf beklemeyebilirsiniz bu lensten. Özellikle zoom milimetrelerde. Ama tabii ki Sony'nin harika lensleri de mevcut. Yani 1.8, 1.2 lensi, 1.4 lensleri de mevcut. 50 milimetresi, özellikle 85 milimetresi harika. Eğer Sony ailesine yatırım yapıyorsanız kesinlikle almanız gereken zaten her yerde de aynı yorumları bulabilirsiniz. 2 ya da 3 tane lens var. Bunlar 50 milimetre, 85 milimetre ve 70-200 lensleri. Bu lensleri de alırsanız bu kamerayla birlikte harika sonuçlar elde edebilirsiniz. Ya düşük ışık demişken tabii ki bahsetmek gereken en önemli faktörlerden bir tanesi ISO performans. Düşük ışıkta dediğim gibi çok böyle inanılmaz kalite bekleyeceğiniz bir lens değil maalesef bu. Diğer lenslerle çok daha iyi performans alanlar var. Görüyorum. İşte 1.4, 1.8 lenslerle tabii ki çok daha iyi performans alıyorsunuz. Maksimum 3.5 diyaframa kadar açılabilen bir lensle çok karanlık ortamlarda çok iyi fotoğraflar çekemeyebilirsiniz. Ama ben dışarıda Kadıköy'de vesaire çektiğim karanlıkta çektiğim sokak fotoğraflarında ISO performansını çok başarılı buldum. Çünkü bu makine aslında 25.000 ISO'ya kadar çıkabiliyor. Tabii ki 25.000 ISO'ya çıkmayın. İnanılmaz grenli bir fotoğraf elde edersiniz ama ben 6.000'lere kadar çıktım bu makineyle ISO'larda, gece fotoğraflarında. Tabii ki gren vardı, yok diyemem. Ama Lightroom üzerinde bu greni tamamen yok edemeseniz de büyük oranda yok edebiliyorsunuz ve kullanılabilir bir fotoğraf elde edebiliyorsunuz. Bu çok büyük bir özellik. Yani herhangi bir DSLR makinede, benim daha önce kullandığım en azından DSLR makinelerde 6400 ISO demek çöp bir fotoğraf demekti yani. Kendi tecrübelerime göre söylüyorum. Çok daha iyi makinelerde harika ISO performansı olan makineler elbette vardır. Ama kendi kullandığım makinelerde ben 6400 ISO'da çekip de kullanabildiğim bir fotoğraf şimdiye kadar olmamıştı. O açıdan da ISO performansını başarılı buluyorum. Hele ki ben bu lensin üzerine şimdi yakın zamanda 85 mm 1.8 lens alacağım yine Sony.
O lensle birlikte tekrar denedikten sonra düşük ışık performansını, o lensle ilgili yorumlarımı da sonraki videolarda aktarırım. Ama bu lensle dahi 6000 ISO'larda editlenebilir, RAW çektiyseniz editlenebilir bir ve kullanılabilir bir fotoğraf elde edebiliyorsunuz. A7 Mark II ile çekilen JPEG fotoğraflar kullanılabilir düzeyde aslında. Hiçbir düzenleme yapmadan kullanabilirsiniz ya da ufak tefek ışığını, kontrastını ayarlayarak kullanılabilecek düzeyde. Ama ben kişisel tercih olarak fotoğraf makinesi, DSLR kullanmaya başladığım zamandan beri JPEG çekmeyi hiç tercih etmedim. Yani hiçbir ortamda. Eğer böyle çok böyle hani atıyorum aile ortamında buluşmuşuzdur, bir pikniğe gidilmiştir, bir bahçede bir kahvaltı vesaire yapıyoruzdur. O zaman JPEG çekebilirim. Çok düzenleme ihtiyacım yoktur. Sadece o anı belki ölümsüzleştiriyorumdur. Ama gece fotoğrafı çekiyorsam, sokak fotoğrafı çekiyorsam, fotoğrafa farklı bir duygusallık, bir ruh katmak istiyorsam RAW çekiyorum ki sonrasında istediğim kadar kontrol genişliğim olabilsin elimde. A7 II'nin de RAW fotoğraflarını editlemesi çok keyifli. Gerçekten yani bozulma oranı çok düşük. Düşük ışıkları, gölgeleri çok güzel arttırabiliyorsunuz ya da highlight'ları çok güzel kısabiliyorsunuz. Özellikle highlight performansı harika. Yani patlamış bir fotoğraf çektim mesela. Dedim ki bunu kurtarmam mümkün değil. Fakat Lightroom'da highlight'ları sıfıra indirdiğimde inanılmaz bir şekilde, yani inanılmaz demeyeyim de tabii ki komik gelecekti. Birçok fotoğraf makinesi artık bunu yapıyor. Ama başarılı yani. Tamamen patlamış bir gökyüzünde highlight'ları kıstığımda bütün bulutlar ortaya çıkabiliyor. Yani şimdi hazır elimdeyken ben bunun için ayrıca bir inceleme videosu çekmeyeceğim. Çünkü internette yüzlerce mevcut. Artık eski bir makine. Eski ama iş gören bir makine değil. Bazı özelliklerinden kısaca bahsedeyim ama 40 gündür ben de neler yaşadığımdan bahsedeyim. Birincisi dokunmatik ekran olmaması. Dokunmatik ekran olmamasına en başta alışamadım. Ya fotoğrafı mesela menüye giriyorum, açıyorum, buradan dokunmaya çalışıyorum, odaklanmaya çalışıyorum. Kullandığım makinelerin çoğunda alışmıştım ona. Bir ara da arkadaşlar M50 alıp aynasız deneyeyim diye kullanmıştım. Onda da ondan önce kullandığım 7100'ler keza öyleydi. 650 de öyleydi. Şimdi dokunmaya çalışıyorum odaklansın diye. O birazcık şey oldu benim için. Alışması zor oldu ama alıştım ona da sonradan. Ki tuşla kontrol etmek bazen daha güzel de olabiliyor. Yani boşu boşuna dokunarak ekrana parmak izi olmuyor hem de farklı fonksiyonlara girmiyor. Ki daha eskiden de zaten hep dokunmatik değil tuşlarla kullanırdık. O yüzden alışması çok zor olmadı. İkinci handikap, bu benim için çok önemli değil bu arada ama yine de söyleyeyim. 4K çekemiyor olması. Ya o nerede işimize yarardı? Ben videoyu 4K çekerdim. Yayınlamadan önce belki yine Full HD'ye düşürürdüm ama en azından bazı zoom yaparken işte belli bir noktaya pan yapacaksam, odaklanacaksam, zoom yapacaksam o zaman çözünürlük kaybetmeden zoom yapmama olanak sağlardı. Maalesef onu kaybediyorum. Ama Full HD görüntü kalitesi de gayet yeterli. Body içindeki sabitleme özelliği gayet iyi çalışıyor. Fotoğraflarda bir sıkıntı yaşamadım. Tabii ki otofokusu A3 kadar hızlı değil. Ya bazen odak kaçırdığım oldu. Mesela ben aynı kareyi dışarıda zaten tek sefer çekmem hiçbir zaman. Eğer anlık geçen bir olay değil de bir sabit bir şey çekiyorsam minimum 3 kare çekerim. Çünkü birinden biri daha güzel olabilir. Bir de ortamdaki atıyorum kuşlar geçiyordur o anda, bir bulut geçiyordur, bir şey vardır. Bir araç geçiyordur. Belki bir kare diğerinden daha iyi olabilir diye her ihtimale karşı 2-3 kare çekerim. Bazen dikkat ettim. Eğer arka arka hızlı çektiysem bu 3 fotoğraftan birinde ya da ikisinde odak kaçabiliyor. Bu da lensin çok hızlı zoomlamamasıyla ve makinenin de aynı şekilde otofokusunun çok hızlı olmamasıyla alakalı. Pardon, zoomlaması dedim. Lensin ve makinenin otofokusunun çok hızlı olmamasından kaynaklı. Ama dediğim gibi çok böyle ölümcül bir sorun değil. Onun dışında güzel özellikleri Wi-Fi olması ve NFC olması çok güzel. Telefonunuzdaki Imaging Resource sanırım uygulamasına bağlanarak Android ve iOS'te imajları çekildikten sonra direkt kameranıza aktarabiliyorsunuz. Bunun için de farklı seçenekler mevcut. İsterseniz otomatik kurup kamerayı kapattığınız anda aktarmasını başlatabiliyorsunuz. Her kapattığınızda o ana kadar çekilenleri aktarıyor. Ya da tek tek de aktarabiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Uzaktan kontrol de edilebiliyor bu arada. Yani telefonunuza kuracağınız uygulamayla diyelim ki kamera karşımda duruyor olsaydı şu an telefonumdan ne çektiğimi görebilecektim. Durdurup başlatabilecektim. Öyle bir özelliği de mevcut. O da çok. Onun dışında gövde malzeme kalitesi harika. Ağır bir makine. Lensle birlikte 1 kilo bir ağırlığı var. Tasarımına zaten diyecek yok. Bana göre bu makinenin en olumsuz özelliği, kesinlikle en olumsuz özelliği batarya süresi. Sony'nin NP-FV 50 bataryasını kullanıyor. Bu batarya 1030 mAh. İlk çıktığımda yanımda bir harici batarya getirmiştim. İyi ki getirmişim. Çünkü 300 kareden sonra yavaş yavaş uyarı vermeye, 340-350 karede bitti artık. Yani tamamen kapandı. Açamadım makineyi. Ama şöyle bir güzelliği var. Direkt USB'den bağlayarak, USB girişine bağlayarak direkt şarj edebiliyorsunuz. Yani yanımda taşıdığım harici batarya orada işime yaradı. Kamerayı direkt taktım. Orada bir çay kahve içtim. Yarım saat içerisinde %50'ye yakın da oldu yanlış hatırlamıyorsam. Ben yaklaşık 150-200 kare daha çektim o doldurmadan sonra. Ki o gün toplamda yani kendi bataryası artı doldurduğum
kurmamla birlikte çektiğim kare sayısı yanlış hatırlamıyorsam 495 falandı. Gayet iyi performans verdi. Bir de güzel özelliklerinden bir tanesi de weather sealed olması. Lens tam olarak hava koruması yok. Bu lensin hava koruması yok. Sadece nemli havalara karşı bir nem koruması var. Ama bu lensi yağmurlu havada kullanmak çok tavsiye edilmiyor. Sony de etmiyor. Garanti kapsamı dışına çıkıyor zaten. Ama body'de hava koşullarına karşı koruma mevcut. Bir diğer garip gelen özellik de ki bu yeni seride düzeltiyorlar. AED S3'te sanırım en son yaptılar. Bu kameranın ekranı sadece bu kadar açılabiliyor. Yani atıyorum zor bir açıda aşağıdan çekecekseniz yukarı çevirip çekebilirsiniz. Evet. Ama bu kadar. Yani yapabildiğiniz bu. Bunun dışında bir özelliği yok. Nikon ve Canon'da bu daha farklı. Fuji'de de öyle keza. Kamera tamamen açılabiliyor, ekran tamamen açılabiliyor. Kendinize döndürebiliyorsunuz. O da büyük bir avantaj. Bunda olmayan o ama A7 alsaydım onda da yoktu zaten öyle bir özellik. Ama S3 ve yeni çıkan kameralarda ki muhtemelen %100 artık bu yani. A7 Mark 4'te de tamamen açılan bir ekran gelecek. Evet, kamera hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Çoğunlukla maddi sebeplerden A7 aldım. Yani Amerika'da yaşıyor olsaydım arasında sadece 200-300 dolar oynuyor. 300 dolara bakmadan A7 alırdım ya da R3 alırdım, R4 alırdım ki fotoğrafa daha çok odaklı birisiyim. Ama video da çekmek istiyorum. Ama Türkiye'de yaşadığımız için hem dolar kuru hem ek vergiler yüzünden kameraların fiyatları değerlerin çok çok üzerinde satılıyor. Yani bu kameranın sıfırını Carl Zeiss ya da G-Master bir lensle Amerika'da yaşayan asgari ücretli bir çalışan işte bir aylık maaşıyla belki biraz daha fazlasıyla alabiliyor. Türkiye'de ise aynı kiti satın almanız için ödemeniz gereken para 25 bin lira. Aradaki kıyası siz yapın. O yüzden ben 2 kat bir para vermemek için Türkiye orada 200-300 dolar fark eden şey burada yaklaşık 2 kat fark ettiği için A7 aldım. Kameradan da gayet memnunum. Dediğim gibi değiştirirsem önümüzdeki bir yıl içerisinde seneye belki yükseltebilirim ya da sonraki sene. O zaman bir A7 Mark 3 ya da Mark 4'ün çıkmasını bekleyeceğiz, göreceğiz. O zaman alabilirim. Söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu da benim neden A7 Mark 2 aldığımı anlatan bir video oldu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler.